Evet, merhaba sevgili annelerim ve babalarım. Eğer bu videomun başında direkt babalarım varsa onlara böyle ufaktan bir bay bay diyebiliriz. Çünkü bu konumuz tamamen annelerle ilgili. Ama tabii ki eşinin bu süreçte neler yaşadığını anlamak isteyen bir babamız bu videomuzu izliyorsa 10 numara bir hareket ve tabii ki sonuna kadar izleyebilirsiniz. Benden size müsaade. Ama göğüs ucu yaraları dendiği zaman tabii ki konuya ilk anneler geliyor. Evet annelerim, yeni doğan döneminde yaşamış olduğumuz en önemli konu ilk 15 günlük süreci kapsıyor. Zaten 15 günden sonra siz artık bebeğinizle bu sürece alışıyorsunuz ama zor geçen bir 15 günlük bir süreç oluyor. Ben çok araştırmalar yapmıştım hamilelik sürecinde. İşte her şeyi teorik olarak biliyorum, yani nasıl emzirilir, ne şartlarda emzirilir, işte bebeği kaç saatte bir emzirirsin, hangi pozisyonlarda emzirirsin. Eğitimlere katıldım, seminerlere katıldım, online eğitimlere katıldım. Hepsi ücretsizdi tabii ki. Her şeyi teoride biliyorsunuz ama bebek elinize geldiğinde ne yazık ki öyle olmuyor. Yani teoride bildiğiniz şeyi pratikte yapamıyorsunuz annelerim, ne yazık ki, ve göğüs ucu yaraları da maalesef ki kaçınılmaz bir son oluyor. Yani şöyle, benim emzirme sürecinde tabii ki ben her şeyi çok iyi bildiğim için bir emzirme danışmanı ayarlamamıştım kendimi. Ama sonrasında ihtiyacım oldu ve gerçekten bir haftalık bir emzirme kampına girdim. Çünkü artık baş edemiyordum. Göğüs ucu yaralarım, göğsüm kanıyor. Doktoruma soruyorum. Doktorum bana diyor ki o şekilde emzirebilirsiniz diyor. Yani sütümü sağıyorum bir taraftan çünkü süt problemi yaşıyorum. Hem sütüm gelmiyor, hem süt problemi yaşıyorum, hem pompayla sağıyorum, hem göğsüm şişiyor. Yani çok değişik bir sistem içerisine giriyorsunuz. Aslında mantıken sütümüz az geliyorsa süt, yani göğsünüzün şişmesi ve damar tıkanıklığı, yani süt damarlarının tıkanıklığı gibi bir problem yaşamamanız gerekiyor. Ama bunu da yaşadım. Yani nasıl olduğunu bilmiyorum. Aslında benim sütüm geliyormuş zaten. Ege onu ilk başlarda ememediği için, çünkü göğüs ucu problemim vardı benim. Düzdü göğsümün ucu. Tutamadığı için süt içeride birikiyor ve sonra şişiyordu. Ben pompayla çektiğim zaman, pompada biliyorsunuz ki sadece öndeki sütü alıyor. Yani aslında göğsün arkasındaki süte ulaşamıyor. Verimli bir şekilde çekemiyor. Bunu emzirme danışmanımız söylemişti. En kaliteli pompa bile bir bebeğin çekim gücüyle ne yazık ki eşdeğer değil demişti. Ne zaman ki ben göğüs ucu problemimi hallettim, benim de süt problemim o zaman çözülmeye başladı artık. Ama aslında işin özeti şu annelerim: neden göğüs ucu yaralarımız oluyor ya da biz neden emzirme döneminde, ilk dönemde, ilk 15 günlük süreçte bu zorluğu çekiyoruz? Şöyle, siz hamile olduğunuzda, yani hamilelik hormonlarınız devreye girdiğinde artık vücudunuz süt üretmeye başlıyor. Yani 9 aylık süreçte siz sütü yavaş yavaş üretiyorsunuz. Bebek doğduktan sonra memeye ilk geldiğinde vücut artık sütü dışarıya çıkarmaya başlıyor. Yani artık bebek emme refleksiyle birlikte o sütü çekmeye başlıyor ve bir anda vücut neye uğradığını şaşırıyor demişti benim emzirme danışmanım. Ve sütün çocuğunuza ne kadar miktarda yeteceğini vücudunuz bilmiyor. O yüzden de çok fazla üretebiliyor bazı bünyelerde, ki bu bünyelerden biri benim. Birçok annede aslında bu problem oluyormuş. Yani vücudunuz bebeğinizin doyacağı miktarı bilemediği için ne kadar süt üretmesi gerektiğini de bilemiyor ve bu yüzden çok fazla süt üretiyormuş. Ve bu yüzden de mastis dediğimiz ya da işte göğüs iltihaplanması dediğimiz ya da göğüs ucu yaraları dediğimiz problemler ortaya çıkıyor annelerim. Şimdi öncelikle şu açıdan size hemen bir giriş yapmak istiyorum. Göğüs ucu yaraları neden oluyor? Evet, şöyle, sizin bebeğinizi yanlış emzirme pozisyonunuzdan kaynaklı olabiliyor. Bebeğin göğüs ucunu tutamayıp çekmesinden, yani siz doğru bir şekilde göğsünüze bebeğinizi alamadığınız zaman arada bir mesafe kalıyor ve bebeğin kendi emme refleksiyle beraber memeyi çekiştirmeye başlıyor. Ve bu da zaten hassas olan göğsünüzün çok daha hassaslaşmasına ve yaralar oluşmasına sebebiyet veriyor. Bu konuda ilk olarak yapacağınız şey, doğumdan önce de sütünüz geliyor olabilir annelerim. Eğer doğumdan önce sütünüz, hani göğüsten süt akması dediğimiz olay var ya, sakın onları silmeyin. Onu böyle göğsünüzün ucuna, böyle etrafına, o kahverengi olan yere sürün ve orada kurumasını sağlayın. O bile doğumdan önce gerçekten göğsünüzün çok iyi bir şekilde, hani daha hassas olmasını engelliyormuş. Benim gelmemişti. Doğumdan sonra gelmeye başladı. Evet,
Göğsünüzde yaralar oluşmaya başlıyorsa ya da yaralar oluşmasını istemiyorsanız, bir hassasiyet oluşmasını istemiyorsanız, öncelikle kendi sütünüzü bebeğinizi emzirdikten sonra elinizle böyle birazcık sıkacaksınız ve kendi sütünüzü buraya sürüp açık bir şekilde kurumasını bekleyeceksiniz. Kuruduktan sonra da göğüs pedinizle birlikte kapatacaksınız annelerim. Sonra tabii ki de emzirme sütyenizi giyeceksiniz ama kuruyana kadar bekleyin. Orayı nemli bir şekilde bırakmayın kapalı bir yerde. Çünkü o zaman da mikrop kapabilir, daha farklı sorunlara sebebiyet olabilir. Evet, bu yöntem göğüs ucu yaralarının oluşmamasında ilk ve en etkili yöntemlerden biri olarak geçiyor annelerim. Ama ben şöyle size göstereyim. Tabii ki bunu hepiniz biliyorsunuzdur. Lansilo çok ünlü bir marka ve gerçekten göğüs yaralarına çok iyi geliyor. Ben doğuma gitmeden bir hafta önce bunu kullanmaya başladım. Çünkü benim göğsümde bu kahverengi olan yerlerde kabuklaşmalar başlamıştı. Bunu kullanmaya başladım ve gerçekten o kabuklanmaların soyulduğunu gözlemleyebiliyorsunuz doğumdan önce. Ama doğumdan önce bunu kullanmadıysanız sonrasında tabii ki de hemen kullanmaya başlayın. Çünkü benim göğüs ucu yaralarımın aslında giderilmesinde en önemli rol oynayan krem buydu. Etrafımdaki kişiler birden fazla kremi önerdiler aslında ama ben Lansilo kremden çok memnun kaldığım için diğerlerini hiç denemedim. Yani bana oldukça güzel bir etki sağladı diyebilirim sizlere. Ve ben de çok memnun kaldım bu kremden. Yalnız bu kremle ilgili sizlere bir şey söylemek istiyorum annelerim. Şöyle elime birazcık süreceğim. Evet. Şöyle göstermek istiyorum size. Şöyle. Görüyorsunuz değil mi? Çok yoğun bir krem ve yapış yapış. Evet, gerçekten bunu göğsünüze sürdüğünüz zaman böyle bir tuhaf hissediyorsunuz ama göğüs ucu yaralarınıza gerçekten çok iyi geliyor. Size öyle söyleyeyim. Ama şimdi bu kremin üzerine baktığınız zaman doğal, %100 doğal olduğu için emzirme sürecinde çok rahatlıkla kullanabilirsiniz diyor. Ve ayrıca yıkamanıza gerek yoktur diyor ama yıkayın annelerim. Neden diyeceksiniz? Çünkü hem bebeğiniz zaten yeni bir emzirme sürecine başlamış oluyor. Düşünsenize, yani şöyle bir kalın bir tabaka gibi bir şey var bebeğinizin göğsünüze geldiğinde. Yani siz kendi açınızdan düşünün, emmek ister misiniz? Bence istemezsiniz. Çok yoğun bir krem olduğu için kesinlikle bunu yıkayın. Yani ıslak mendille falan da silmeyin bence. Yani ıslak mendiller biliyorsunuz ki çok fazla hijyenik olmuyor. Her ne kadar bebek ıslak mendilini kullanmış olsak da benim size tavsiyem kesinlikle ve kesinlikle bu kremi yıkayın. Ve ondan sonra bebeğinizi emzirin. Tabii ki bunları yapmak belirli bir süreç olabiliyor. Çünkü düşünsenize, gece 4 kere 5 kere kalkıyorsunuz ve bu kremi 4 kere 5 kere yıkamaya çalışıyorsunuz. Evet, zor ama bunlar artık belirli bir rutine oturduktan sonra annelerin bir hafta, yani siz bir hafta buna dikkat ettiğiniz zaman gerçekten çok çok fazla faydasını göreceksiniz. Bir diğer önemli nokta da göğüs petleri. Birçok annelerin bu göğüs petlerini kullandıklarında fayda da görenler var, zarar da görenler var. Bence bu Lansilo kremi ya da bu göğüs ucu yaralarınız varsa kesinlikle bunları kullanmanızı size önermiyorum. Yani bunlar sizin göğüs ucu yaralarınızın oluşmasını engellemiyor annelerim, ne yazık ki. Ya bunlar sadece sütünüzün dışarıya akmasını, hani böyle çok sütünüz taşıyor, işte dışarıya kıyafetiniz ıslanıyor yeni doğan dönemlerinde sütünüz çok olduğu için bunu engelliyor. Göğsünüzü bunu taktığınız zaman, yani emzirme sütyeni kapattığınız zaman göğsünüzün kuru olmasına dikkat edin annelerim. Eğer bunu ıslak veya nemli bir göğsünüze kapatırsanız sorun yaşayabilirsiniz ve orada böyle değişik iltihaplanmalara ya da mikrop kapmalara sebebiyet verebilirsiniz. O yüzden göğüs petlerini kullanırken çok dikkat etmeliyiz. Ben bunun böyle iki renkli olanını kullanıyordum. Siyah ve beyaz, pardon bu pudra pembesi ama içleri beyaz, dışları sadece böyle. Bir de bunların beyazı vardı. 3 tane rengini kullanıyordum ben. Sizler de bu şekilde tercih edebilirsiniz. Ama söylediğim gibi bunların sizin göğüs yaralarınızın oluşmasını engelleyecek herhangi bir katkısı yok. Bunlar sadece sütünüzün dışarıya taşmasını, hani göğsünüzün veya emzirme sütyenizin veya kıyafetinizin ıslanmasını engelleyen bir faktör. O yüzden bunları kullanırken göğsünüzün mutlaka kuru olmasına dikkat edin annelerim. Evet, şimdi burada dediğim gibi en önemli faktör anne sütü ve Lansilo kremle
kremle aslında ben göğüs ucu yaralarımı çözdüm diyebilirim sizlere. Tabii ki bu süreçte almış olduğum emzirme danışmanlığında da doğru bir pozisyonda artık bebeğimi emzirmeye başladığım zaman yaralarım ve ağrılarım geçmeye başlamıştı. Çünkü gerçekten göğsünüzün böyle bir süt kanalı tıkandığında orası böyle yemyeşil oluyor ve oraya dokunduğunuz zaman çok keskin bir ağrı hissediyorsunuz. Ben böyle yatıyordum mesela, sırt üstü yatarken bile şuradan şöyle sırt kısmıma ağrısı vurabiliyordu. Yani size o şekilde söyleyebilirim. Şuradan başlayan bir ağrı oluyordu ve ben oranın tıkandığını hissedebiliyordum. Bu noktada da sizlere tavsiyem, annelerin buraya sıcak kompres yapmanız. Göğsünüzün üst bölgesine, şu kısma, yani sizlere nasıl göstereyim? Şu şekilde sıcak jeller de satılıyor. Yani sizin ısıtabileceğiniz jeller de var. Soğuk olarak kullanabileceğiniz jeller de var. Ama ben bunlardan almak istememiştim. Su torbası benim bu anlamda işimi görmüştü. Bebeğimi şöyle aşağıdan tutarken üstten de şöyle sıcak su pompası, sıcak su torbasını şu şekilde koyuyordum. Hem buradan sıcak bir şekilde sütün daha kolay bir şekilde aşağı akımını sağlıyorsunuz. Hem de buradaki tıkanmaların, ağrıların önüne geçebiliyorsunuz bu sayede annelerim. Kesinlikle sıcak su torbasını sizlere öneririm. Eğer jellerden alabiliyorsanız da, bu sıcak ve soğuk olarak kullanılabilen jeller, onlar da çok pratik oluyor. İşinizi görür diye düşünüyorum ama ben jellerden dediğim gibi almamıştım. Sıcak su torbasıyla bu görevi görmüştüm. Evet, bir de sizlere önerebileceğim bir başka tavsiye de annelerim, göğsünüze hoyrat davranmayın. Onu gerekirse sevin, onunla konuşun. Sonuç olarak o artık sizin bebeğinizi besleyen ve sizin için çok önemli bir nasıl diyeyim size, bir organ değil artık o sizin için. Bir uzuv da değil artık. O sizin bebeğinizi beslemeniz için aranızda bağ oluşmasını sağlayacak bir aracı gibi görüp gerçekten onlara masajlar yapmalısınız. Size masaj tekniklerini şöyle gösterebilirim. Tabii ki internetten de bu masaj tekniklerine bakabilirsiniz. Yani göğsünüzü böyle tutup da buradan böyle sıkıp buradaki sütü çıkarmaya, bunlara çalışmayın annelerim. Bunlara hiç gerek yok. Zaten bebeğiniz oradaki sütü boşaltacak. Sadece doğru emzirme tekniğini öğrenin. Göğsünüze doğru bir şekilde masajlar yapın, şu şekilde, ya da elinizle şu şekilde elinize bir yağ alarak, özellikle lavanta yağını çok öneriyorlar bu konuda. Buraya masajlar yaparak şu şekilde göğsünüzdeki süt kanallarının açılmasını sağlayabilirsiniz. Ve tabii ki doğru emzirme pozisyonuyla bebeğinizi sürekli emzirmeniz lazım. Bu sayede de çok rahatlayacaksınız. Göğüs ucu yaralarınız için de dediğim gibi Lansilok kremi muhakkak sizlere tavsiye ediyorum. Evet, bir diğer önemli nokta da bu kremi kullandıktan sonra annelerim, mesela bebeğinizi emzirdiniz. Tekrar bu kremi göğsünüzün ucunu ve kahverengi bölüme sürdünüz. Orayı göğüs petleriyle kapatmak yerine göğüs kalkanı kullanmanızı sizlere tavsiye ediyorum. Benim göğüs kalkanım şu anda zaten videonun yanında da görüyorsunuz. Ben onu kullanmıştım o dönemde. Gerçekten çok faydalı. O göğüs kalkanlarını oraya koyuyordum. Yani ilk başlarda ben hiç göğüs pedi kullanmadım açıkçası. Ondan sonra bebeğimi tekrar emzirmeden önce gidiyordum, yıkıyordum güzelce. Yalnız o göğüs kalkanları gerçekten çok zor temizleniyor. Bunu özellikle sizlere söylemek istiyorum. O göğüs kalkanını da muhakkak düzgün bir şekilde temizlememiz lazım. Hijyenik olması lazım. Yani siz onu oraya taktığınızda size herhangi bir mikrop taşımaması lazım. Ben her gün muhakkak kaynar suyla onları yıkıyordum. Evet, çok zor bir süreç, çok fazla vakit alıyor. Ama dediğim gibi bunları yapmamız gerekiyor annelerim ki bu süreci atlatabilelim. Ama tekrar sizlere söylüyorum. Bu ağrı, mastis gibi ya da göğüs iltihaplanması gibi şeyler yaklaşık 2 hafta sürüyor. Ama en baba ağrısı 2 gün sürüyor. Sizin 2 gün buna katlanmanız gerekiyor ne yazık ki. O 2 günden sonra yavaş yavaş azalmaya başlıyor ve 2 haftalık süreç sonrasında da hem vücudunuz artık ne kadar süt üretmesi gerektiğini biliyor, hem bebeğiniz doğru bir şekilde artık memeyi emiyor, hem de sütünüzü doğru bir şekilde içtiği için de artık süt toplanması, süt birikmesinden dolayı kanal tıkanıklığınız da böylelikle oluşmamış oluyor annelerim. Evet, siz bebeğinizi ne kadar doğru ve düzgün bir pozisyonda emzirirseniz sütünüz de o kadar artıyor annelerim. Bu videonun devamında zaten süt arttırma ile ilgili de bilgi vereceğimi size söylemiştim. Şöyle,
gerçekten bebeğiniz eğer meme reddi yapmıyorsa, yani kesinlikle emmeyeceğim gibi bir durum içerisinde değilse ve bebeğinizi düzenli bir şekilde emziriyorsanız annelerim, 2 saatte bir bebeğinizi emzirdiğinizde sütünüz gerçekten oluk oluk geliyor. Yani sizin emzirme süreçlerinde yaşamış olduğunuz problemlerden kaynaklı bazen süt kesilmesi olabiliyor. Ama sakın pes etmeyin bu noktada da, bebeğinizi emzirmeye devam edin. Çünkü gerçekten bu çok önemli bir süreç, öyle söyleyeyim sizlere. Bebeğinizi emzirmekten vazgeçerseniz sütünüz de bitiyor annelerim. Yani bu ağrılar gerçekten bebeğinizi emzirmekten vazgeçirecek noktaya kadar gelebiliyor. Ama yapmayın, sakın vazgeçmeyin. Ben gerçekten çok emzirmek istedim ve ağlayarak emzirdiğim zamanlar oluyordu dediğim gibi. Ama vazgeçmedim ve 15. günden sonra biz mutlu mutlu bir şekilde artık emmeye başladık. Öyle söyleyebilirim. Sütünüzü arttırmak istiyorsanız annelerim, ayrıca bol bol hoşaf için, yani gerçekten büyüklerimizin bir bildiği varmış. Öyle söylüyorum ben artık, yani hoşaf için. Yani gerçekten komposta yapın. Kayısı, kuru erik, kuru elma, ondan sonra siyah üzüm, çekirdekli siyah üzüm. Bunların hepsini karıştırarak kendinize her gün kompostolar yapın. Ben gerçekten komposta, yani hoşaf ya da komposta içtiğim günlerde sütümün daha farklı ve daha fazla olduğunu hissediyordum. Çünkü sadece süt arttırmaya yönelik düşünmeyin bunu, sütünüzün kalitesi de artıyor. Aynı zamanda bu hoşaflar veyahut da kompostolar bebeğinizin sindirim sistemi açısından da iyi oluyor. Onların daha rahat kakalarını yapmalarını da sağlayabiliyor annelerin. Bu yüzden muhakkak büyüklerimizi dinlemenizi size tavsiye ediyorum. Kesinlikle dinlemelisiniz onları. Bir diğer önemli noktada bol bol pompa yapacaksınız annelerim. Yani sütünüzü sağacaksınız pompayla. Neden pompayla süt sağma? Çünkü en verimli olarak elektrikli pompalar şu anda gösteriliyor. Benim emzirme danışmanım da öyle söylemişti. Manuel pompalar değil de elektrikli pompalarla bu görevi son derece düzgün bir şekilde yerine getirebilirsiniz. Yani ben o konuda sizlere büyük bir tavsiyede bulunabilirim yani. Ben Mama Joe'nunkini kullanıyordum. Bir diğer videomda da zaten size onları nasıl kullandığımı ve gerçekten çekim gücünün çok iyi olduğunu göstermek de istiyorum açıkçası. Sizlere fikir olması açısından da. Evet annelerim, şöyle bir toparlama yapalım. Hemen göğüs uçlu yaralarımızı 15 gün çekeceğiz annelerim. Yapacak hiçbir şey yok ne yazık ki. Ben de çektim. Sizler de çekeceksiniz. Temennim tabii ki de çekmemeniz. Ama ne yazık ki mümkün değil. Çünkü vücudumuz ne yapması gerektiğini bilmiyor ve ona zaman tanımalıyız. O yüzden de 15 gün sonra her şey düzeliyor. Merak etmeyin. Kremlerin gücüne güvenin. Özellikle Lancelot kremi muhakkak deneyin. Göğüs kalkanından yararlanın. Göğsünüzü hoyrat davranmayın kesinlikle. Göğüs ucu yaranız varsa göğüs pedi kullanmayın. Dediğim gibi göğüs kalkanlarını kullanın. Yani o bölgenin mikrop kapmasını engelleyin. Bebeğinizi bol bol emzirmeye çalışın. Doğru emzirme pozisyonlarını araştırın. Benim size verebileceğim tavsiyeler bu kadar annelerim. Evet, bu videomu beğendiyseniz muhakkak beğen butonuna basmanızı istiyorum. Çünkü bunları görmek benim hoşuma gidiyor. Çünkü ben daha yeni bunları anlatmaya başlıyorum ve benim için de sevindirici ve mutluluk verici oluyor. Aynı zamanda yorumlarınızı da muhakkak bekliyorum. Kanalıma da abone olursanız çok sevinirim güzel annelerim. Hoşça kalın.